Herkese merhabalar. Ağır Siklet Box kanalına hoş geldiniz. Yeni bir pazar sohbeti videosuyla yine karşınızdayım. Tabi bir hafta boyunca ağır siklette nasıl gelişmeler oldu, bunları sizlere aktarmaya çalışacağım bir sohbet havasında. Dilerseniz lafı dolandırmadan sizler de çayınızı kahvenizi aldıysanız videomuza başlayalım. Şimdi Tyson Fury ile Alexander Usyk arasındaki tartışmasız şampiyonluk maçının rövanşının tarihi belirlendi. Daha şimdiden bu rövanş tarihinin belirlenmesi gerçekten güzel oldu. Türkiye Alal Sheikh bununla alakalı açıklamayı yaptı. Ve Ekim 12 ya da 13 diye söylemiş. Yine Riyad, Suudi Arabistan'da bu karşılaşmanın rövanşının olacağı bizlere açıklandı. Ve bir diğer durum da Fury ile Joshua arasındaki maçın da yine tarihi söylendi. Mart 2025 şeklinde. Yine Türkiye Alal Sheikh bunu ESPN'e yaptığı açıklamada bizlere açıklamış oldu. Tabi bu maçla alakalı hani Fury maçlarını kazanırsa veya Joshua o zamanki kadarki maçlarını kazanırsa diye bir şart bulunmuyor. Zaten burada da hani belirtmiş. Bu maçı hani bu maça kadar kaybetseler bile yine de işte bakın, however, given the UK fan interest in seeing Fury and Joshua fight, I guess it doesn't matter if Tyson or AJ are coming off a loss. Yani bu maça 2025 Mart ayında mağlup olarak da gelse iki boksör yine de bu karşılaşmanın yapılacağını anlıyoruz. Gerçekten Fury ile Joshua arasındaki maç İngiltere'de özellikle bayağı bir seyredileceği için, tabi dünya çapında da seyredilir. Bu noktada bu maça bir zarar vermeyecek. Hem Fury'nin hem de Joshua'nın o zamana kadarki yaptığı maçlar. Tabi Fury ile Joshua arasındaki maçı ben bir önceki pazar sohbetinde de söyledim. Böyle bir maç olursa Joshua kazanır dedim. Çünkü Joshua şu anki durumda Fury'den daha iyi. Fury bayağı bir geriye gitti. Artık ayakları da yavaşladı. Ama bu şey demek değil, yani Joshua Fury'den çok daha iyi boksör demek değil. Bu maç geçmişte yapılmış olsaydı 2023'te vesaire, Fury çok rahat bir şekilde Joshua'yı yenerdi. Benim düşüncem tabii ki böyle. Özellikle Wilder 3 maçından hemen sonra Joshua ile maç yapsaydı Fury rahat bir şekilde hem Joshua'yı da yenerdi. Hatta Usyk'le de karşılaşsa Usyk'i de yenme ihtimali vardı. Daha çok vardı yani şu ankinden, ben öyle düşünüyorum. Fury çünkü düşüşe geçti son yıllarda, son zamanlarda diye düşünüyorum. Şimdi buradan tabii bu tartışmasız şampiyonluk maçıyla alakalı Lennox Lewis biliyorsunuz 1999 yılındaki unvan birleştirme maçının şampiyonuydu. Ve bu karşılaşmayla alakalı da tahminini yaptı Talksport Boxing'e. Bunu bakıp buradan izleyebilirsiniz. Tabii ben burada onun yaptığı açıklamaları sizlere aktaracağım. Demiş ki, I believe that Fury has great tributes. He is tall, he can box on both feet, southpaw orthodox, he can go forwards, but right now it's difficult to beat a bigger guy, so I always say the bigger guy has the advantage demiş. Önce burayı çevirelim. Yani diyor ki, ben inanıyorum ki Fury bu karşılaşmada iyi bir şekilde gelecek. Boyu da uzun. Hem diyor şeye karşı, hem ters guard hem de düz guard boksörlere karşı dövüşebiliyor. Evet, Fury gardını değiştirebiliyor zaten. Analiz videosunda da ben aslında bunu belirtmeyi unuttum. Burada hemen ona da değineyim. Yani Usyk'in ters guard olması bu maçta Usyk'e bir avantaj sağlar mı? Bence sağlamayacak. Daha farklı özelliklerden dolayı, işte zekasından dolayı vesaire öne çıkacak. Tekniğinden dolayı öne çıkacak Alexander Usyk.
Ama ters guard olması öyle çok da bir avantaj sağlamayacaktır. Çünkü Fury hemen gardını değiştirebiliyor maç içerisinde. Ben zaten Fury'nin maç içerisindeki o performansını, maç içerisindeki işler yolunda gitmediği zaman kendisini değiştirmesini çok seviyorum. Ama bu Francis Ngannou maçına gerçekten hazırlanmadığından dolayı bunu zaten maç içerisinde de gördük. Belli bir yere kadar şey yapamadı. Kötü gözüktü. Ondan sonra toparladı ve bir şekilde maçı kazanmayı başardı ama bence o maçı aslında sayıyla kaybetti diye düşünüyorum. Yine de Fury'nin ayakları yavaşladı. Ha şunu söyleyeyim. Fury şimdi maç içerisinde gardını değiştirebiliyor dedik. Ya bu bir meziyet mi? Hani guard değiştiriyor ama şöyle guard değiştirip de o kafasındaki planları durdurmuyor. Onları yine guard değiştirdiğinde de aynı düz guardda olduğu gibi sürdürebiliyor. Bundan dolayı Fury bu işi güzel yapıyor. Hani kimi boksör gardını değiştirir. Bir sonraki round mecburen normal tekrardan kendi gardına döner. Fury'de böyle bir olay yok. Döndüğü zaman eğer onda iyi bir sonuç aldıysa onu devam ettirebiliyor. Bundan dolayı Usyk'in ters kart olması ona pek de bir avantaj sağlamayacaktır Fury karşısında diye düşünüyorum. I think Tyson Fury on points but you can count out Usyk. Demiş ki bence Fury bu maçı sayıyla alır ama Usyk'i de gözden kaçıramazsınız diye söylemiş yani. Tamamen göz ardı edemezsiniz diye söylemiş Lennox Lewis. Tabii ben Lennox Lewis'e saygı duyuyorum. Bilgisi gerçekten olan bir isim. Ama bu İngilizlerdeki boy muhabbeti yine şeyde de vardı. Anthony Joshua maçında da vardı. Yani Joshua ile Usyk maçından önce de ben zaten İngiliz kanallarda bu tartışmaları çok yaptım onlarla beraber. O zaman da söylüyorlardı işte Joshua için Usyk'ten daha büyük, işte kalıplı, daha uzun. O yüzden Joshua kazanır gibi söylüyorlardı ama ben demiştim ki Usyk rahat kazanacak yani bu maçı. Nitekim şampiyon da oldu. Gayet de güzel maçlar çıkardı Joshua karşısında Alexander Usyk. Şimdi buradan Frank Warren'ın yaptığı açıklama var bu maçla alakalı. Ona geçelim. Tyson Fury has the mindset to best Alexander Usyk. Alexander Usyk'in en iyi haliyle baş edebilecek. Yani onunla beraber aynı seviyede bulunabilecek bir kafa yapısına, bir zihniyete sahip diye söylemiş Tyson Fury için Frank Warren. Tabii Frank Warren Tyson Fury'yi çok iyi tanıyor. Benim de gerçekten sözüne değer verdiğim isimlerden bir tanesi. Queensberry Promotion'ın sahibi Frank Warren. Şimdi bakalım burada nasıl açıklamalar yapmış. Bakın, I think he gets himself into the right place. I think he really does have a good mindset for these fights. Yani diyor ki bence kendini diyor doğru yerde konumlandırdı. Tabii Fury için söylüyor bunları. Ve gerçekten iyi bir kafa yapısına sahip demiş bu dövüşler için. Look, Usyk's a tough guy. He is undefeated as a pro and he has had an impossible amateur and professional kariyer. Yani diyor ki hem amatör hem de profesyonel kariyeri gerçekten çok iyi olan yenilgisiz bir boksör ve sert bir adam diye söylemiş. I don't think you are gonna get to him with mind games. Onu akıl oyunlarıyla beraber mağlup edemezsiniz. Sadece yani demek istemiş. I don't think he is dopey enough to fall for all that. He is a mature man. Yani o olgun bir adam diyor. Böyle diyor şeylerle beraber onu zayıflatamazsınız gibisinden söylemiş. Diğer taraftan yine tabii Frank Warren da yine boy muhabbetine değinmiş Tyson Fury ile alakalı. Bakın yine burada uzanma mesafesinden, kanat açıklığından bahsetmiş. His big advantage is his reach. Yani onun uzanma mesafesi en büyük avantajı diye söylemiş Tyson Fury için. They are both good boxing brains. İkisi de çok güzel boks beynine sahip, kafasına sahip. But I think yani Fury
has got a really long reach. Gerçekten çok uzun bir mesafe şeyine sahip, avantajına sahip diye söylemiş. Having said that, Usyk got inside Anthony Joshua's reach. Joshua'nın mesafesine girebildi. İçeriye girebildi Joshua karşısında Usyk demiş. Is he gonna get inside Tyson's? Yani Tyson'a karşı da bunu yapabilecek mi acaba diye söylemiş. That's gonna be interesting. Yani bu gerçekten çok ilginç olurdu diye söylemiş. Yani bu kanat açıklığından dolayı Fury'nin Usyk'i kendisinden uzak tutacağını düşünüyor. Ben zaten hani bu boy muhabbetinden yine analiz videosunda, yorum videosunda orada tahminimi yaparken bahsetmiştim. Yine bu videonun kartlarını da koyacağım. O videoyu da izlersiniz. Boy evet bir avantaj mıdır? Avantajdır. Tyson Fury de bunu ağır siklette en iyi kullanan isimdir. Onu da söyleyeyim. Ama bu maçta ben Alexander Usyk tekniğiyle, boks zekasıyla, her ne kadar Fury'nin boks zekası da gerçekten çok yüksek olsa bile bir yolunu bulup bence Usyk içeriye girecektir. Çünkü Fury'nin ayakları yavaş ama Usyk'in ayakları çok hızlı. Bundan dolayı mutlaka farklı açılardan rakibinin etrafından dönerekten de olsa yine biliyorsunuz bu hareketleri Usyk de çok yapıyor. Lomachenko da çok yapıyor. Gerçekten çok yüksek bir boks tekniği gerekiyor. Yüksek bir boks aklı gerekiyor bunları yapabilmek için. Tabii kaç round bunu sürdürebilir? Çünkü ağır bir kilodasınız. Düşük bisiklette değilsiniz ama Usyk bence bir yolunu bulacaktır içeriye girmenin diye düşünüyorum. Şimdi buradan bir sonraki haberimize geçelim. Deontay Wilder ile biliyorsunuz Jared Anderson arasında Zlayzek maçından sonra Wilder'ın Jared Anderson'la Terence Crawford Madrimov maçının alt kartında 3 Ağustos'ta karşılaşması için Turki Alalshek bir şey ayarladı. Yani tarih olarak o tarihte Wilder'a teklif yapıldı. Yani bu durum Wilder'a soruldu. Bununla alakalı yorum yapmış. Wilder on possible Anderson fight is too high of a step for him. Yani diyor ki bu Jared Anderson için çok yüksek bir adımlama olur. Yani bir anda diyor çok üst bir seviyeye atlamış olur. Benimle karşılaşırsa diye söylemiş Deontay Wilder. Yani kendisiyle eşdeğer bir seviyede olduğunu düşünmüyor Jared Anderson'ın. Olabilir. Tabi Deontay Wilder daha tecrübeli. Jared Anderson bu zamana kadar en önemli karşılaştığı rakip. Biliyorsunuz Charles Martin'de ondan da zaten az daha düşüyordu. Sıkıntılar yaşamıştı maç içerisinde. Burada yine Wilder'ın yaptığı açıklamaların hemen detaylarına geçelim. I do think that for Anderson it's way too high of a step for him fighting me. Zaten bunu söyledik. Benimle karşılaşması onun için çok yüksek bir adım olur. Everybody knows it and he knows it as well. Yani diyor ki herkes bunu biliyor. O da biliyordur muhakkak dedi. You have to say these things to convince yourself and to promote yourself and we understand that. Yani diyor ki bunlar diyor kendinizi bu maça odaklamak için ve kendinizi işte pazarlamak için anlamlı gözükebilir diye söylemiş. But there is one thing saying it and another doing and on the night if everything comes to fruition and I'm not injured from the Zhang fight and it all goes well, it's going to be a great fight while it lasts. Yani diyor ki eğer diyor Zhang'la yaptığım karşılaşmada, daha doğrusu yapacağım karşılaşmada bir sakatlık vesaire gibi bir durum ortaya çıkmazsa, her şey düzgün giderse onunla beraber bu karşılaşmayı yapacağız ve gerçekten güzel olacak diye söylemiş Deontay Wilder. Tabi bununla alakalı da yine çok uzun bir süre var. Yorumlarınızı yaparsınız. Öncelikle Deontay Wilder bakalım Zhang karşısında nasıl bir performans verecek. Tabi ben bunu yine analiz videosunda bu maç yaklaştıkça yapıyor olacağım. Şimdi bir sonraki haberimize geçelim.
Promoter confident in a Fabio Wardley Frazer Clark rematch in 2024. Yani diyor ki Fabio Wardley ile Frazer Clark arasındaki rövanş maçı 2024'te yapılması için promoter yani maç yapan kişinin kendisinden emin olduğundan bahsetmiş. Tabii o da kim? Ben Shalom isimli promotör. Bu maçın bu yıl sonundan önce yani 2024 içerisinde yapılacağını umduğunu bizlere belirtmiş. Tabii bu Fabio Wardley ile Frazer Clark arasındaki maçı izlemediyseniz mutlaka izleyin. Belki de 2024'te yapılan en güzel karşılaşmalardan bir tanesiydi bu. Kıran kırana bir maçtı. Ben gerçekten çok beğendim. Sizlerin de izlemesini öneririm. Fabio Wardley gözü kapanmasına rağmen maçı bırakmayıp devam etti. Onun gerçekten bu savaşçı ruhunu görmüş olduk. Ama ben iki boksörün de geleceğinin olduğunu düşünmüyorum. Daha üstteki adamlar için bunlar çok da yenmesi zor rakipler olmayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi dünya çapındaki yine tahminlere ve kanalımızdaki Fury Usyk tahminlerine bir daha bir göz atalım. Yeni bir tahmin yapılmamış. Usyk yine %60 ve Fury yine %40 olarak şu anda dünya çapında gözüküyor. Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Burada fazla tahmin yapılmamış bu Tapoloji sitesinde. Ama dünya genelinde Fury'nin özellikle o vücudunu gösterdiği bir şey vardı, görsel vardı Instagram'da. Gerçekten çok fit duruyor. Kilo vermiş duruyor. Pazılarını vesaire gösteriyordu. Tabi bunlar aslında güzel şeyler. Çünkü Ngannou maçına doğru düzgün hazırlanmamıştı bile Tyson Fury ama bu maça gayet hazır bir şekilde geleceğini buradan anlıyoruz. Dünya çapında da böyle şeyler paylaşıldıktan sonra Fury'ye olan tahminlerin ben arttığını görebiliyorum. Yani 55'e 45 gibi bir şey şu anda. Öyle söyleyeyim. Burada 60'a 40 az tahmin yapıldığı için böyle ama zaten zaman azaldıkça şey olacaktır. Bu diye izleyende de anket açacaklardır. Biliyorsunuz artık yavaş yavaş yayınları başlayacak onun. İşte Grand Arrival, ondan sonra topluma açık şey yapıyorlar. İşte ringin içerisinde böyle şov yapıyorlar. Yani maç öncesi yayınları olacak. 12'sinde mi başlayacaktı? 13'ünde mi? Hatırlamıyorum ama o yayınlarda gerçekten şey açıyorlar böyle bir anket açıyorlar canlı canlı. Oradaki oranları da biz de görebiliyoruz diye izleyen Boxing kanalında. Ben 55'e 45 olarak görüyorum. Dünya çapında tabii ben kendi tahminimi zaten yaptım. Alexander Usyk'in sayıyla alacağını söyledim. Bununla alakalı yine kanalımızdan detaylı bir şekilde o videoyu izleyebilirsiniz. Zaten YouTube üzerinde böyle bu kadar detaylı bir analiz videosu, tahmin videosu yapan bir ne yerli ne yabancı ben bir kanal görmedim. Gerçekten tartışmasız dünya şampiyonluk maçına yaraşır bir analiz videosu yapmaya çalıştım. Sizler de ilgi gösteriyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. 41 oy kullanmışsınız anketlerimizde ve %68'inde Alexander Usyk ve %32'sinde de Tyson Fury kazanır demişsiniz. Bu şekilde bizim kanalımızda da Alexander Usyk'in kazanılacağı düşünülüyor diye söyleyelim. Gerçekten kanalımıza son zamanlarda ilginiz bayağı bir arttı. Bundan dolayı teşekkür ediyorum. Arkadaşlarınıza vesaire de söyleyin. Eğer bu videoyu yeni izliyorsanız, beni ilk defa tanıdıysanız lütfen kanalıma abone olun ve bildirimlerinizi de açın ve sevdiklerinizle, dostlarınızla paylaşın. Daha güzel bir şekilde yorumlarda buluşalım, yani tartışalım. Bu ortamı daha da güzelleştiriyor. Tabii ben bu maçı beklerken artık sabrım çok azaldı. Öyle söyleyeyim. Zor sabrediyorum bu maç için. İlk başlarda bu kadar heyecanlı değildim ama şu anda yavaş yavaş o heyecan geldi bana da. Tabii topluluk sekmesinde de sizlere yine hangi video ne zaman gelecek buradan paylaşıyorum. Buradan takip edebilirsiniz. Bir sonraki
videomuz yine pazar sohbeti olacak 19 Mayıs'ta. Videoyu kapatmadan tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Bu haftalık bu kadar olsun diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.